Merhaba arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Ee, Bugün yanımda çok sevdiğim arkadaşım Deniz var. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Ee, Bugün biyoinformatik alanında ve bu alandaki ilginç konular üzerine konuşacağız. Ee, Bundan önce kendini biraz tanıtabilir misin Deniz? Tabii. İsmim Deniz Seçilmiş. Çukurova Üniversitesi'nde istatistik okudum. Arkasından master ve doktorada biyoinformatik çalıştım. Biyoinformatik master ve doktorası yaptım. Şimdi de doktora sonrası araştırmacı olarak İsveç'te Karoliska'da görev yapıyorum. Çok biyoinformatikten bahsettin. Önce bir açıklasak mı? Kısaca biyoinformatik ne? Hı hı. Biyoinformatik, biyolojik datanın istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle bilgisayar ortamında analiz edilmesine denir en genel anlamıyla. Bu aynı zamanda metot geliştirmeyi kapsar. Dataya baktığımız zaman onun ihtiyaçlarını anlayıp varsa mevcut metotlar arasından seçip yoksa ona uygun geliştirip analiz etmek şeklinde devam edebilir. Eğlencelidir. Peki mesela benim bu hiç duymadığım bir iş kolu, en azından okurken mesela sen nasıl buna bir ilgi duymaya başladın? Nasıl gelişti o süreç senin için? Ben aslında ta liseden başladı bu ilgim. Çünkü hatta ortaokula kadar da gidebilir. Hem matematiği çok seviyordum hem de genetik dersini çok seviyordum. Yani biyolojide genetik konusunu çok seviyordum. Sonra böyle devam etti. O lisede de böyle devam etti. En son artık üniversite sınavının puanına gelince büyük bir telaş başladı. Ben şimdi ne okuyacağım? Çünkü sevdiğim şeyler çok alakasız şeyler gibi görünüyor. Bu noktada tabii ailemin bilinçli olmasıyla birlikte daha böyle teori üzerine bir alan okuyup imkanlarımın daha sonrasında da oldukça fazla olabileceği bir bölüme gidip sonrasında biyoistatistik üzerinden devam etmekti planım. Ama bu süreçte çok farklı şeyler denedim. Üniversitede mesela risk analizi üzerine çalıştım. Ondan sonra üniversite bittikten sonra biyoinformatik derslerini özel öğrenci olarak alırken aynı zamanda sosyoloji master yapmaya başladım falan derken çok Oluyor. fazla dağıldım aslında ben bayağı. Ama en son biyoinformatikte karar kıldım çünkü gerçekten sevdiğim konuları böyle öğrenmiş olduğum, eğitimini almış olduğum metodlar üzerinden inceleme fırsatı buldum. O şekilde gelişti. Biraz bahsettin işte biyoinformatikçi olmak için ne tarz bir eğitim yollarından geçmen gerektiğini. Mesela iyi bir istatistik bilgisine sahip olmam lazım. Aynı şekilde matematik vesaire. Evet. E, Bu tarz daha bilinen konular var mı senin kendini geliştirmen gereken? Tam o süreç senin için nasıl oldu? Gelişim sürecinde ne tarz şeyler okudun, öğrendin? Bilgisayar gerçekten çok önemliydi. Program, yani kod yazabilmek çok önemli. Biyoinformatikçi olmanın en büyük koşulu bu. Dolayısıyla her ne okumuş olursanız olun mutlaka kod yazmayı bilmiyorsanız öğrenmeniz gerekiyor. Biz istatistik bölümünde birkaç programlama dersi almıştık ama biyoinformatik alanında en çok R veya Python gibi programlama dilleri kullanıldığı için sonrasında benim tekrar öğrenmem gerekti. Baştan başladım her şeye. Bilimsel hazırlık programı var zaten. Ben ODTÜ'de biyoinformatik master yaptım ve sizin mezun olduğunuz alana göre okumamış olduğunuz alanların derslerini almanız gerekiyor. Mesela ben istatistikçi olduğum için biyoloji ve bilgisayar dersleri aldım. Bilgisayar mühendisleri biyoloji ve istatistik dersleri aldılar. Ve bu şekilde biyologlar istatistik ve bilgisayar aldı. Dolayısıyla bu üç alan hakkında da yeterli bilgiye sahip olmak gerekiyor. Ama söyleyebileceğim şey mesela hani ben biyoloji okumamış bir insan olarak istatistik bilgimle kod öğrenerek bu işi götürebiliyorum gayet rahat bir şekilde. Ama biyolog arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla daha zor oluyor. Çünkü biyoloji okuma süreci biraz daha böyle ezbere dayalı olabiliyor bazen. O kadar yıl bu konuya odaklandıktan sonra teoriye geçmek biraz daha zor olabiliyor ama teoride zaten kaybolduktan sonra biyoloji eğlenceli bile gelebiliyor Evet. sonrasında. O Bu konuda şekilde. çok katılıyorum. Mesela benim bir daha aklım olsaydı tamamen ya matematik ya da fizik okuyabilirdim. Çünkü dediğim gibi biyolojiyi takip etmek takıma daha kolay olabiliyor sonraki aşamalarda. Okuyorsun, anlıyorsun ki zaten senin zamanında çok iyi bildiğin biyoloji bile her yıl değiştiği için Evet. o biyolojinin bir anlamı kalmış olmuyor. Aslında daha dediğim gibi teorik bir altyapıya sahip olduktan sonra işte bir şey inşa etmek biyolojik anlamda çok daha ayrı bir iş olabilir. Çok güzel. Peki sen şu an biraz daha akademik gidiyorsun gibi gözüküyor. Yüksek lisans, Evet. doktora, doktora sonrası araştırmacı olarak. Peki başka opsiyonlar var mı?
bu alanda okuyan insanlar için başka alanlarda çalışabilir misin? Tabii ki eğer bir şirkete gitmek istersem bir ilaç firmasına rahatlıkla biyoinformatik data analisti olarak çalışabilirim. Biyoinformatik doktorası yapmış olan arkadaşlarımdan Spotify'a gidip orada data analisti olanlar da var. Sonuçta data datadır aslında. Araştırma yaptığınız konuya göre çok değişir. Yani eğer ben biyolojik bir sorunun peşinden gidiyorsam tabii ki de biyoloji datası analiz etmek zorundayım ve bu datayı öğrenmek zorundayım. Onu anlamak zorundayım. Nasıldır, özellikleri nedir? Ama çok rahat bir şekilde gidip bir sosyal medya datasına da geçirebilirim konuyu. O noktada da o datayı öğrenir. Onun analizini nasıl yapabileceğime yoğunlaşırım. Maksimum birkaç aylık bir çalışma arkasından hangi alana isterseniz taşınabileceğinizi düşünüyorum ki şirketlerde de akademide de oldukça fazla seçenek var bu alanda. O zaman burada sorduğun soru mu önemli? Sen halihazırda dataya sahipsen aslında hangi soruyu soruyorsun ve hangi soru için o dataya bakıyorsun mu önemli olmuş oluyor. Tabii eğer ben sosyal medya kullanıcılarının belli şeylerini analiz etmek istiyorsam gidip de gen ekspresyon datasına bakamam. Hani öyle bir durum söz konusu olamaz. Ama eğer kanser çalışmak istiyorsam, kanser mekanizmalarını anlamak istiyorsam Google'da yeterince kanser datası var. Onları alıp onlara çalışabilir. O sorularımı o gen ekspresyon dataları üzerinden mesela anlamaya çalışabilirim. Bunlar mümkün. Sorun yok muydu? Aynen. Çünkü şey olarak düşünüyorum mesela bazen de belli bir sonuç görüyoruz mesela biz deneyde. O deneyin sonucuna göre mesela yeni sorular sorup başka deneyler yapıyoruz. Evet. Muhtemelen senin böyle bir versiyonu da var. Sonuçta bir sonuç çıkartıyorsun computation olarak. Sonra sana yeni sorular da doğuruyor. Bir daha sorabiliyorsun. Hatta aynı datada birçok farklı soru sorabiliyorsun muhtemelen. Evet. Ee, Peki genel olarak önemi ne olmuş oluyor biyoinformatiğin genelde biyolojik alanında? Bize ne kazandırıyor bizim normalde yapamadığımız? Biyologların normalde yapamadığı. Yani biyologların veya diğer deney yapan insanların. Datayı elinize aldığınız zaman o sadece sayılardan ibaret. O sayıların bir anlam ifade edebilmesi için analiz edilmesi gerekiyor öncelikle ve bu da biyoinformatikle mümkün oluyor tabii ki. Ama diyelim ki siz o datayı işte sorduğunuz soru için ürettiniz. Sonrasında yayınladınız, data public oldu. Aynı data farklı pek çok soru için kullanılabileceğinden bir biyoinformatikçi gelip size buna baktınız mı aslında sizin datanız bunu da söylüyor deyip daha ileri sorular sordurtabilir ve yeni deneylerin yolunu önünü açabilir. Ama aynı zamanda mesela biz de belli sorunlarla karşılaşıyoruz. O söylediği şey bizim için de geçerli. Datayı diyelim ki aldık, metodlar geliştirdik, analizini yaptık, belli sonuçlar çıkarttık. Bu sonuçların doğruluğunun bu sefer test edilmesi için bizim de tekrar size gelip tekrar deney yapma talebimiz olabiliyor. Mesela bunun doğruluğunu nereden bileceğiz? Ben kanserden bu mekanizmanın sorunlu olduğuna inanıyorum ama görmem lazım. Evet. Bunu İki hedef taraflı alıp geri dönüş evet, mekanizması. evet. Çok güzel. Aslında bu konu hakkında senin düşüncelerini merak ediyorum. Şimdi bu bizim çalıştığımız sınıfta Figshare diye bir sistem var. Biz bir makale yayınladığımız zaman ben bütün e, çıplak verimi oraya koyabiliyorum. Analizimi koyabiliyorum. Bütün figürü, her şeyimi oraya koyabiliyorum ve e, herkesten paylaşabiliyorum. Ama bir yandan da görüyorum ki bu aslında o kadar yaygın bir şey değil. Yavaş yavaş daha çok yaygınlanmaya başlıyor gibi. Senin bu konuda düşüncelerin ne? Yani senin çok çok daha fazla dataya erişim olabilirdi. Ama insanlarda böyle bir kültür yok. Evet. Hatta çekiniyorlar bazen de işte farklı insanların bunları kullanmaması için. Bu konuda ne düşünüyorsun? Evet, o çok gerçekten büyük bir sınırlama bizim için. Bazı dergiler yayınlama sürecinde bunu zorunlu kılıyorlar. Ki o dergilerin makalelerinin datasına erişim oluyor ama sadece belki de işte yayınladıkları kısmı paylaşıyorlar. Dolayısıyla geri kalanı olmadığı için bizim için çok bir şey ifade etmeyebiliyor. Bazen datasını insanlarla paylaşmak istemediği için henüz makalesini yayınlamamış insanlarla bile tanışıyoruz. Yani o makaleyi yayınlamıyor çünkü datası o kadar güzel ki ondan birkaç tane daha makale yazacak. Öyle hepsini birden gönderecek ve datayı halka açık hale getirecek. Bunlar tabii ki önümüzü kesiyor biraz. Keşke çok daha fazla data olsaydı. Keşke bütün bu makalelerin datalarına sahip olabilseydik. Ve o zaman biz de çok daha
zengin sonuçlar çıkartabilirdik. Metotlarımız çok daha güvenli ve etkili olabilirdi diye düşünüyorum. Haklısın. Ee, Biraz şeyden bahsettik iyi olabilir. Biyoinformatikçi olarak senin yapabileceğin şeyleri biraz anlatabilmek açısından. Mesela şu an çalıştığın kabaca projeler ne üzerine? Böyle her birinden birkaç cümlede bahsedebilirsen en azından fikir verebilir insanlara. Hı hı. Ben genel olarak sistem biyolojisi çalışıyorum. Bu da biyolojik moleküllerin birbirleriyle etkileşimlerini kapsıyor. Bu proteinler arasındaki etkileşimler olabilir, genler arasındaki etkileşimler olabilir ya da şu an çalıştığım konu metabolizma, metabolitler arasındaki etkileşimler olabilir. Ama sonuçta e, molekülleri tek tek ele almak yerine onların sistem içerisindeki etkileşimlerini ele alıyorum. Onları birey olarak görmüyorum çünkü onlar aslında birey olarak var değiller orada. Hepsi birbiriyle olan etkileşimler dahilinde varlığını devam ettirebiliyor ve bunu anlarsak eğer biyolojik süreçleri hatta bunların altlarına yatan patolojileri daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Ki bunun da pek çok gösterdiği durum var. Zaten eğer biz insanlar için olan mesela bütün o genler arasındaki etkileşimleri tek tek laboratuvarda yapmaya çalışsak işin içinden çıkamayız. Mümkün değil. Ama bütün bunları bilgisayar ortamında beraber modelleyebiliyoruz ve bu bize çok fazla yol açıyor. Güzel yollar açıyor. O nedenle şu an bunlar üzerine çalışıyorum. Ama biyoinformatiğin çok fazla uygulama alanı var. Mesela bazı gruplar var. Onlar proteinlerin şekillerini, yapılarını ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunları mikroskop altına inceliyorlar. İşte sizin alanınızda da muhtemelen biyoinformatiğin uygulama alanları vardır. İlaçlar için farklı uygulama alanları bulmaya çalışan gruplar var. Drug repurposing dediğimiz bir ilaç bir amaç için piyasaya sürülmüş fakat onu aslında başka bir hastalık için ya da başka bir hedef için de kullanabiliriz. Bunu da biyoinformatik alanında araştırmaya çalışan gruplar var. Aslında çok fazla, yani biyolojinin olduğu her yerde biyoinformatik olabilir, olacaktır. Bence de olmak zorunda. Evet, olmak zorunda. Peki sen sadece mevcut metotları, verilere uygulamayıp aynı zamanda metotla geliştiriyorsun. Evet. Bu da aslında senin güncel literatürü çok iyi bir şekilde takip etmeni gerektiren bir şey. Kendi fikirlerinden gelip o metotlara geçmen lazım. Sen öncelikle nasıl böyle farklı çıkan şeyleri takip edebiliyorsun, trendlere adapte olabiliyorsun veya da ne gibi platformlar var aslında bunu yapabilmen için? Evet. Mesela Google Scholar var ya da işte PubMed bu tür kaynaklar. Böyle ilgi o anahtar kelimeleri kullanarak kendine alert oluşturabilirsin ve her yeni makale yayınlandığında her sabah güne yeni yayınlanan makalelerle uyanabilirsin muhtemelen. Bilmiyorum sen nasıl yapıyorsun? Sen kesin kendi kolunda yazmışsın. WhatsApp'ta bile. Cenk'i görünce şey almayayım, bu mesajı almayayım. Yani öyle bir şey yapmışım aslında. E-mail'de çok güzel oluyor. Evet, İşte, çok güzel oluyor. Çünkü o gün yayınlanan şey direkt senin e-mailine düşüyor ki bu bence büyük bir avantaj. Çünkü her gün tabii onun dışında araştırmalar da oluyor. Sonuçta bizim eski makalelere de ihtiyacımız var. Özellikle metotların temelini oluşturan makaleleri. Onları tabii Google'layarak işte şu nedir bu nedir diye yazarak ya da okuduğumuz makalelerin referans listelerine bakarak buralardan bulabiliyoruz. Ama aynı zamanda senin başlangıçta da söylediğin gibi sürekli gelişen bir alandayız. Sürekli yeni şeylerin çıktığı bir alandayız. Dolayısıyla yeniliklere de hakim olmamız gerekiyor. Ben alertlerle bir şey yapıyorum. Peki mesela en fazla, en sık kullandığın programın dili ne? R. Ama sevmiyorum R'ı. En Sen çok daha Python'cı mısın? evet Python'da yazmıyorum kodumu ama ona geçmeye çalışıyorum. Doktoram süresince MATLAB kullandım ve bundan gerçekten ciddi acı çektim. Bundan daha kötü olamaz diye düşünürken R'da metot yazmaya çalışmak gerçekten büyük bir acı. R grafik çizmek gibi ya da basit data analizi teknikleri için gerçekten güzel bir programlama dili olmasına rağmen metot geliştirmek isteyen insanlara asla tavsiye etmeyeceğim bir dil. Onu da belirtmek isterim. Kullanıyorum ama sevmiyorum. MATLAB'ı ben hiç sevmiyorum. Bir kez ücretli olması yani Evet. hani, bence şu anki günümüz biliminde çok kullanışlı değil.
Bence hazır modayken şu ChatGPT hakkında ne görüyorsunuz? Tamam, evet. Şimdi mesela daha bir arkadaşımla konuşuyordum. Bazı mesela figürler yapması lazım. ChatGPT yazıyor işte mesela figürleri nasıl ayarlayabilir vesaire ve direkt kodu hazır oluyor vesaire. Yani senin yaptığın şeyler tabii çok daha teknikel ve bilimsel düşünce gerektiren şeyler. Muhtemelen direkt işine yaramayabilir ama birçok bağlamda da seni tasarruf ettiriyor mu zaman açısından? Evet, bazen bütün işimi ChatGPT'ye yaptırıyorum. Gerçekten her şeyi yapabildiği zamanlar oluyor. Bazı günler eve çok mutlu gidiyorum. Bugün yine her şeyimi ChatGPT yaptı diye. Ama dediğin gibi bu ne yapmaya çalıştığınla alakalı. Mesela eğer ben grafik çizeceksem ChatGPT çok güzel kodlar yazabiliyor onun için. Ama tek seferde yazmıyor. Böyle bir 5-6 kere falan hayır bunu böyle yapma şöyle yap diye düzeltmen gerekebiliyor. En sonunda sana güzel bir grafik verebilir. Ama eğer ki gerçekten biyoinformatik analiziyle ilgili bir şeyler yapmasını istiyorsan o zaman mutlaka biyoinformatik bilgin olması gerekiyor. Çünkü insan olmadığı için hiçbir şekilde utanç duygusu yok ve sana çok büyük bir özgüvenle yanlış bilgi verebiliyor ve hayır bu böyle değil dediğin zaman özür dilerim diye düzeltip tekrardan yanlış başka bir bilgi veriyor. Ama baktığın zaman onun öyle olmadığını görebilecek altyapıya sahip olmak çok önemli. O yüzden insanlar ya ChatGPT yakında bizim işimizi yapacak dediğinde hayır diyorum. Evet. ChatGPT senin gözetiminde yapabilir ama sen olmadan yapamaz, yapmamalı. Veya da başka bir ChatGPT geliştirmek lazım ki ilk ChatGPT filtre etmesi için. Yani, Sonra başka bir tane onu filtre ha, etmesi için. evet, bu ilginç. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Mesela her alanın farklı zorlukları var. Mesela bir genel her biyoinformatik için böyle anlaşabileceği bir zorluk var mı? İşte kime sorsan cidden bu uğraşması zor bir şey bu alanda mesela. Var tabii zorlukları olmaz olur mu? Var. Biyoinformatik çok disiplinler arası bir alan olduğu için gerçekten farklı alanlarla birlikte çalışmayı gerektiriyor. Yani bizim biyoinformatikçi olarak var olabilmemiz için biyologlara ihtiyacımız var. Ve aynı şeyi biyologlardan da bekliyoruz doğal olarak. Biyoinformatikçilerle birlikte çalışmaları gerçekten araştırmaları çok daha ileri boyutlara taşıyabilir. Sadece analiz sürecinde değil, aynı zamanda deney tasarım sürecinde de bence istatistikçiler, biyoinformatikçiler ve biyologlar birlikte çalışmalılar. Çünkü hani data bir kere üretildikten sonra artık elindeki neyse ona yönelik çözüm bulmaya çalışıyorsun. Ama aslında deney tasarımında bu iletişim başlarsa daha sonra bu datanın analizini yapacak insanın da orada bir fikir beyan etme hakkı olursa bu çok daha etkili bir hale gelebiliyor. Maalesef bu yapılmıyor. Sonrasında şöyle bir şey de olabiliyor. Mesela dataya uygun bir metot öneriyorsun. Bunu uygulamayı uygun gördüm diyorsun. Ama o metodu eğer biyolog bilmiyorsa bildiği metodu uygulamanı isteyebiliyor. Bu da bir ikna sürecini getiriyor beraberinde ve aslında hiç gerek olmaması gerektiğine inandığın bir şey ama böyle olabiliyor. Şöyle bir şey de oluyor. İşte biyoinformatikçiler bilim insanı değildir diyenlerle de çok karşılaşıyoruz ve hani bir güvensizlik ortada seziyorum. Keşke böyle olmasa dediğim çok zaman oluyor gerçekten. Hani birbirimizin kıymetini bilsek ve birlikte çalışmanın gücüne inansak her şey çok daha kolay olabilir, güzel olabilir. Bir de şunu düşünüyordum. Sen ne kadar istatistiğe çok hakim olsan da uğraştığın biyolojik sorular çok farklı ya. Hı hı. Okey, takip etmesi biraz yine kolay biyolojik soruları okuyup anlayabiliyorsun mesela ama bazen derinleşmen gerekiyor. Ve sen Evet. daha önce farklı biyolojik sorularla uğraştın. Mesela sürekli değiştirmek ve farklı biyolojik sorulara gitmek seni zorluyor mu? Sürekli takip etmek, öğrenmek vesaire. Zorlamıyor, yok. Çünkü data aynı, data. İşte ne sorabilirsin? Mekanizma arayabilirsin. Kanser datası ise işte belli bir kanserden geliyorsa o kanserin altına yatan mekanizmaları arayabilirsin. Burada da bir mekanizma gider, öbürü gelir. Ya da mesela hani soruyu değiştirdiğin zaman data da değişecekse o zaman Tamamen iş ayrı bir alana zorlaşabilir. kaydın. Metabolizma değil de sallıyorum. Bu Evet. sefer spesifik bir organ veya biyofizik, yani yine biyofimatiksel teknikleri kullanabilirsin, metotları. Ama tamamen bambaşka biyolojik bir soruya uyarlıyorsun. Tabii. O zaman zorlaşır yani. Datanın şekli değiştiği anda Okay. yeniden bir o dataya adapte olma süreci başlar. Yani işte gen ekspresyon datası çalışıyordum. Şu an metabolik data çalışıyorum. Sonra biyofizik datasına geçeceğim. Tabii ki belli bir
yatırım gerekiyor. Oturup o datayı anlamaya yönelik, o datanın altına yatan etmenleri anlamaya yönelik. Biyofizikte biz ne biliyoruz? Neler önemli? Onlar gerçekten önem taşıyor. Ben metabolizmada çok zorlandım. Çünkü metabolizma gen ekspresyonundan çok farklıydı. Böyle her farklı şekilde olabilir. Biyoinformatik ya da böyle genelleme yapmak çok zor. Çünkü bir yaptığın genelleme, bir çıkardığın bir sonuç diğerine uygulanmıyor genellikle. O yüzden Çok kaotik ya. maalesef Her enzim birbirini etkiliyor. Çok evet, kompleks yani. reaksiyonlar öyle yok. Bir reaksiyon şurada aktif, öbürü orada aktif. İşte onun sonucu bu. Zor olabiliyor. Evet, onun çok zorlukları var tabii. O kadar zorluktan bahsettikten sonra ne seni mutlu ediyor aslında, ne hoşluk veriyor seni? En ilgini çeken şeyler ne? Neden bu yani mesela böyle gözün parlıyor bazen, onun nedeni ne oluyor? Anlam katıyorsun bir şeye, yani o beni çok mutlu ediyor. Orada öyle yalnız başına duran sayıları, rakamları alıyorsun ve ondan bir anlam çıkartıyorsun. Onu bir şeye bağlıyorsun yani. Evet, bu böyle oluyor diyebiliyorsun. O süreç benim gerçekten çok ilgimi çekiyor. İşte bir şeye sıfırdan başlamak, onu almak, ona bakmak, onun neye ihtiyacı var. İşte ona yönelik kafamı zorlamak, sürekli fikirlerle gelme ihtiyacı. Yani bu yeni arayışlar, sürekli bir gelişim var, sürekli değişim var. Bu beni çok hayatta tutuyor. Ama öte yandan bir de bunun güzel yanları da var tabii ki. Mesela evden çalışabiliyorum, sahilden çalışabiliyorum. Nerede istersem orada çalışabiliyorum. Gidip deneyimin başında durmama gerek yok. Ne zaman istersem, nerede istersem çalışabilirim. O anlamda çok iyi. Çok büyük bir lüks ya. Evet, gerçekten öyle. Ben şu an iki tarafla da ilgilendiğim için o farkı anlayabiliyorum. Evet. Bazen deney kısmından illallah ettiğim oluyor. Evet. Sonra işte daha bilgisayar tarafına giriyorum. İşte Evet. eğleniyorum. Sonra bir yerden sonra belki bilgisayarda illallah ettiğim oluyor. Geri dönüyorum. O değişmeler çok güzel oluyor bazen. Peki eminim şu an sen çok kişiye e, biyoinformatik anlamında ilgisini çekmeyi başardın. Umarım Şimdi buna soracak ki biz neler yapmalıyız bu alanda ilerlemek için? Öğrencilere tavsiyen var mı bu konuda? var. Eğer çok gerçekten biyoloji okumak istemiyorlarsa, sahnede başlangıçta konuştuğumuz gibi daha teorik bir lisans eğitimi almalarını öneririm. Böylece sonrasında daha az zorluk yaşarlar, daha kolay ilerler. Ve eğer yurt dışında staj tarzı şeyler düşünüyorlarsa biyoinformatik alanında, bunu da yine teorik laboratuvarlarda yapmalarını öneririm. Daha deneysel laboratuvarlarda biyoinformatik yapmaktansa gerçekten saf olarak biyoinformatik yapan laboratuvarlara gitmelerini öneririm. Onun dışında ben master'ımı Türkiye'de ODTÜ'de yaptım. Orada Enformatik Enstitüsü var. Mükemmel, şahane bir yer. Gerçekten orada eğitim alabilmek Bir de büyük çok şans. sanırım parasal kaynağı da ya gerçi bu biraz yanlış bilinen bir şey aslında. Çok fazla parasal kaynağa ihtiyacım var. İşte bilgisayar gücü dediğimiz vesaire alanlarda da ama bir yandan da bir yani antibody'ye ne bileyim bir model organizma almana gerek yani belli bir anlamda da sana esneklik sağlıyor. Çok büyük esneklik yani. Evet. Bir tane işte dediğin gibi en ihtiyacın olan en pahalı şey bir server yani. Evet. O kadar. O yüzden yani nerede yaptığının çok önemi yok. Güzel bir labsa cidden mutlu olabileceğin bir çevre ise Evet. ister A ülkesinde ister B ülkesinde çok fark etmeyebilir. Evet, o anlamda yani imkanlar anlamında fark etmez. Hı hı. Eğitimi iyi olsun, bilgisayar olsun yeter. Evet. Ya muhtemelen sen daha teknik vakalar okuduğu için tam bilmiyorum hani çok aşina mısın ama böyle hani popüler anlamda öğrencilerin takip edeceği biyoinformatiksel kaynaklar var mı? Benim bildiğim yok. Yani en azından benim takip ettiğim yok. Ama Nature'ın bazen, Nature dergilerinin olabiliyor ama çok seviyesi belki biraz daha böyle ileri olabilir, daha böyle bir konuya odaklı olabilir. Bu biyoloji çok kolay böyle şeyler bulmak hani popüler bilim anlamında da daha evet böyle daha teknik konularda biraz da yazması zor olsa gerek. Evet, hani yok demeyeyim ama benim bir bilgim yok. Yani biraz hani bu alanın geleceği hakkında konuşmak istiyorum ya da nasıl bilime katkı sağlayacağı konusunda. İleride çünkü biliyorsun şu an bulunduğumuz kurum bile inanılmaz rakamlarda bağışlar yapıyor bu alanlara. Çünkü her şey dediğin gibi veri temelli olmaya başladı.
normal güncel sosyal hayatımızdan tut, şu an yaptığımız bilime kadar. O yüzden bu olmazsa olmaz bir parçası olacak hayatımızın. O yüzden sen ileride nasıl görüyorsun, nasıl biyoinformatik hastalıklar anlamında veya işte birçok bağlamda da olabilir insanlık açısından nasıl bir katkı sağlayacak sence? Bence daha çok data üretildikçe ve bunun biyoinformatikçiler tarafından analizi yapılmaya devam ettikçe daha fazla hastalığı, genetik hastalığı anlıyor olacağız. Daha iyi anlıyor olacağız. Ve bir kere insan ömrünü uzatabilecek bu. Buna inanıyorum. Uzun vadede bu benim gördüğüm en önemli sonuçlardan bir tanesi. Çünkü eğer biz daha iyi anlarsak hastalıkların altında yatan nedenleri, bunu tedavi etmenin ötesine geçip olmasını da engelleyecek noktaya geliriz. Daha iyi yaparız bu işi. Ve bu bir kere zaten ciddi bir gelişme sağlar topluma, insanlığa diye düşünüyorum. Onun dışında bu işi insanlık adına değil de ilgi alanı yani böyle bilgisayar işte biyoinformatik sırf bu alana ilgi duyduğu için yapan insanlar için de daha fazla data üretileceği için daha fazla analiz imkanı, daha fazla metot geliştirme imkanı da olacağından yine iyi bir yere gidecek diye düşünüyorum. Biyoloji biz hayatta olduğumuz sürece hayatı anlamaya, çalışmaya devam edeceğiz. Nereden geldiğimizi, neyin nasıl olduğunu soracak sorular olmaya devam ettiği sürece üretilecek data olacak ve bunun analizi için de biyoinformatik olacak. Ve az önce de söylediğim gibi ChatGPT bunu yapamaz. O yüzden biyoinformatik bu alanda gerçekten ciddi katkı sağlayacak ileride. Merak ettiğim bir soruyla bitirmek istiyorum. Peki sen düşünüyor musun? Spesifik olarak biyoinformatikle ilgilenen insanlara nazaran aslında her bilim insanın belli bir derecede biyoinformatik bilmesi gerekecek ileride. Çünkü en temel düzeyde bile o kompleks veriyi analiz etmek için belli bir eğitimden geçmeleri gerekecek ve bağımsız olarak yapılmaları gerekecek. Böyle yöneleceğini düşünüyor musun? Evet, Geleceğin. ben hatta bunun lise seviyesine ineceğine inanıyorum. Yani lisede biz biyoloji derslerini biyoinformatik içerecek şekilde tekrardan organize edeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi o biyoloji aslında eğer biz biyolojiyi geliştirmeye devam etmek istiyorsak bunun için biyoinformatiğe mecburuz, muhtacız ve bu noktada hani mevcut bilinen biyolojiyi anlamanın ötesine biyolojiyi ilerletmeye yönelik amaçlar önümüze koyacağımız zaman, hedefler önümüze koyacağımız zaman o zaman eğitimi de bu şekilde düzenlememiz gerekecek. Dolayısıyla biyoinformatik bence gerçekten dediğim gibi sabit bir şey olacak hayatımızda öğrenmemiz gereken bir şey haline gelecek. Kaçınılmaz. Evet. Çok teşekkür ederim Deniz. Ben teşekkür ederim. Çok şey öğrendim ben de. Çok teşekkürler paylaştığın için, senin Sağ ol. deneyimlerini. Teşekkürler, sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha görüşene kadar sağlıcakla.